Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altıgen motifle yapılan bu şahane hırkayı yapacağız. Ben kullanmaktan çok keyif alıyorum. Renk renk kendime yaptım. Sonbaharda ve kışta inanın direkt ceket gibi üstünüze alıp kullanabileceğiniz bir model. Çok fazla detayı yoktur önünde ve arkasında. O yüzden örümü oldukça basit ve giydiğinizde gerçekten çok seveceğiniz bir model olacak. Şimdi dilerseniz hemen videonun yapılışına geçelim. Ben hırkanın bir kanadını önceden hazırlamıştım. Şimdi beraber diğer kanadını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ve altıgen motif yaptıktan sonra direkt bıraktım. İpimi kestim. Farklı hiçbir şey yapmadım. Şimdi direkt size bir ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bakın şu uçtan direkt kol altından köşeye kadar benimki 28 santime ulaşmış. Şöyle bir üçgen kısma kadar da ölçmek istiyorum. Toplam 38 santim. Bunu maksimum 30 santim yapın. X large bedene bile 30 santime geldiğinde olabilecek bir hırkadır. Ben salaş bir hırka yapıyorum bu arada. O yüzden hemen tekrar santim ölçüsünü vereyim. Benimki 28. 28 benim için yeterlidir. Çünkü ben genelde ML beden istiyorum ama X large istiyorsanız 30 santim yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz hemen örgünün yani altıgen motifin nasıl yapılacağını sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, öncelikle kullandığım malzemeler hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. 6 numara tığ kullanıyorum ama tabii ki tığ numaraları tığın markasına göre değişebilmektedir. Mesela benim kullanmış olduğum bu marka 6 numara yazıyor ama 5 numaraya yakın, yani tulip tığla şu an yanımda olmadığı için gösteremiyorum. Yan yana getirdiğinizde arkadaşlar tulipin 5 numarasıyla bu markanın 6 numarası aynı. Ben biraz gevşek salaş bir hırka istediğim için, sıkı olmasını istemediğim için bununla yani 5 numara diyeceğim arkadaşlar. 6 yazdığına bakmayın. Tulip marka bir tığınız varsa 5 numaraysa eğer 5 numara tulip kullanabilirsiniz. Direkt böyle markasız demir saplı tığlar 6 numara biraz büyük oluyor. Yani şu şekilde bakarak anlayabilirsiniz. İpim yün iptir. Klasik normal inceliktedir. 1,5 milim kadar var ya da yok. Yani ipiniz tamamıyla size kalmış. Ben size ölçü verdim. Bu ölçüde yapmanız yeterlidir. Şimdi sihirli halka yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu hırkalarda sihirli halka yaptığınızda kol altından eğer ipi düzgün bir şekilde sıkılayıp saklayamazsanız açılmalar oluyor. Bu sebeple 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum birinci zincirin ortasından batıp ilmek çıkartıp bakın diğer ilmeğimden geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Boşluğun halkanın içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Halkanın içerisine batıp 3. trabzanı yapıyorum. Aralarda 2 zincirim olacak. 1, 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Tekrar halkanın içerisine 1, 2, 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu arada çok sıkı örmüyorum. Elimi oldukça gevşek bırakıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani hem kalın bir tığ ile örüyorum hem de gevşek örüyorum arkadaşlar. Elinizi sıkmayın. Hırkanız oldukça dökümlü ve salaş olsun. Çok sıkı olursa çünkü hırka gibi değil, ceket gibi durmaktadır. Toplamda 6 tane 1, 2 zincir çekiyorum. Aralarda 2 zincir boşluk bırakarak toplam 6 tane üçlü ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. Son sıramı yapacağım. 2 zincir boşluğa batarak birinci ikili trabzan,
ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Şimdi evet, sıram bitti. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçlü ikili trabzan yaptım. Aralarda 2 zincir çekerek. Şimdi birleştirme noktasında zincir çekmeyeceğiz. Direkt ipimizi tığımıza doluyoruz. 1, 2, 3 zincir çekmiş olduğumuz noktanın 3. zincirine batarak arkadan ilmek çıkartıyoruz. 1, 2, 3 tane tığımızda ilmeğimiz var. Tekli trabzan yapar gibi üçünden birden geçiyoruz. Burası bizim 2 zincirlik boşluğumuz sayılıyor. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Burada 1, 2, 3 zincirlik boşluğa 3. zincire batmış olduğumuz yere batıp ikili trabzan yapıyoruz. Sırasıyla tüm trabzan tepe noktalarına birer tane ikili trabzan batıyoruz. 2 zincirlik boşluğa geldiğimiz noktada 1, 2 tane ikili trabzan, arada yine 2 zincir, yine aynı boşluğun içerisine 1, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. Sırasıyla bütün tepe boşluklarına batarak ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluklara hep aynısını batacağız. 1, 2, 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan. Artık farklı hiçbir şey yapmayacağız. Ta ki 5 sıra bu şekilde yukarıya kadar örene kadar. Boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu arada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Mantık çok basit. Direkt kare motifin altıgen halini yapacağız. Sıra sonuna kadar örüyorum. Kapama noktasını bir kere daha göstermek istiyorum size. Elinizi olabildiğince gevşek bırakın. Eğer 5 numara tığ ile eliniz çok sıkı oluyorsa, yine hala sıkıysa 6 numara tığ ile örebilirsiniz. Daha kalın ipleriniz varsa maxi boylarda, onlarla da 7 veya 8 numara tığ ile örebilirsiniz. Bakın geldim son 2 zincirlik boşluğa. Başlangıçta 2 tane trabzanını yapmıştık bu boşluğa. Şimdi aynı boşluğa 1, 2 tane ikili trabzan. Bakın zincir çekmiyoruz demiştik. Aynı çakma trabzan yapar gibi, çakma sık iğne de diyorlar buna. İpe doluyorum. 1, 2, 3 zincirlik yerin 3. zincirinin içerisine batıp ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 tane tığımın üzerinde ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın altıgen modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şuradan göstermek istiyorum sizlere. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Her 5 sırada bir kafes boşluğu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir kafes boşluğu, tekrar 5 sıra. Şimdi toplamda 2 sıra yaptım. 3 sıra daha yukarıya doğru aynı şekilde çıkalım. Sonra hemen kafes bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Evet, şimdi toplamda 5 sıra ikili trabzan şeklinde 1, 2, 3, 4, 5 ördüm geldim. Şimdi artık bakın buradaki kafes modelini yapacağız. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Siz dilerseniz direkt trabzan şeklinde de gidebilirsiniz. Ama ben hoş duracağını düşündüğüm için yaptım.
Şimdi bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. Birinciyi çekmiştim. 2, 3. 2 zincirlik boşluğa doluyorum. Batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi aralarda artık bir zincirlik boşluklar yaparak kafes modeli yapacağız. Bakın burada 3 tane zincir çekmiş olduğumuz nokta vardı. Burayı atlıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, yanındakine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, bir tane atlayıp ikinci ikili trabzanın tepe noktasına battım. Aralarda bir zincirlik boşluk, bir atlıyorum, ikincisine batıp trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk atlayıp yanındakine batıyorum. Böyle bu sırayı komple boşluklarla kafes modeli, kare model de diyebiliriz. Kare boşluklar bırakarak devam ediyoruz. Bir zincir. Bakın bu noktada da geldim 2 zincirlik boşluğa. Burayı atlıyorum arkadaşlar. 2 zincirlik boşluğun içerisine batıp yine aynı şekilde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp yine her sırada olduğu gibi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanı atlayıp ikinci trabzana batıyorum. Bir zincir, birini atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çektim. Arada bir tane boşluk bırakarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü oldukça basit ve kolay yürüyen bir model. Sadece ben biraz daha farklı bir hırka yapacağım. Genelde altıgen hırkaları hep böyle arkasına bir sıra yaparak omuz boşluğu, boyun boşluğu pardon bırakarak yaparlar. Ben bu şekilde yapmayacağım. Tamamıyla farklı bir birleştirme yöntemi göstereceğim. Belki daha önce siz de görmüşsünüzdür bilmiyorum. Ama şu an ben tamamıyla hayal ürününde olan bir modeli yapacağım. Çünkü altıgen hırkalarda genelde arkaya boyun boşluğu kısmı için birkaç sıra örgü örüldükten sonra giydiğinizde genelde öndeki uçlar aşağıya yukarıya doğru hep çekme yapıyor. Ve ben bu görüntüyü sevmediğim için hiç çekme yapmayacak, çok şık duracak bir hırka yapacağım sizlere. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde kafes modellerimizi yapalım. Köşelerde herhangi bir farklı işlem yapmayacaksınız. Yine aynı şekilde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar yine bu kafesleri yapmaya devam edelim. Kafesten sonraki sırayı da göstermek istiyorum. Ondan sonra hırkamızı büyütene kadar devam edeceğiz. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Son 2 tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi doladım. 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkardım ve hepsini birlikte çektim. Şimdi hemen yine 5 sıralık trabzan sıramıza geldik. 1, 2, 3 zincir boşluğa batıyorum. İkili trabzan doluyorum. 3. zincirin ortasına batıyorum. Burayı lütfen atlamayın. Yoksa eksik ilmek olursa birleştirme noktasında büyük sıkıntı çekersiniz. Bakın şimdi boşlukların ortasına batıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Boşluğun ortasına batıyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Bu şekilde kare motiften sonraki sırayı da böyle devam ettireceğiz. Tepe noktası ve boşlukların tam ortasına batacağız arkadaşlar. Boşluğun ortası, tepe noktası. Boşluğun ortası,
tepe noktası, boşluğun ortası, tepe noktası. Bu arada tekrar söylemek istiyorum. Elim alıştığı için ben çok hızlı devam ediyor olabilirim. Video çekerken anlatmak çok zor ve yavaş ördüğüm zaman hep böyle bir hata oluyor. O sebeple eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız ayarlar kısmından lütfen videoyu yavaşlatarak izlemenizi tavsiye ederim. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Tepe noktalarına batarak ve boşlukların ortasına batacağız arkadaşlar. Tepe noktalarına batmayı unutmayalım. Ben şimdi videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hırkanın artık sol kolunu yapmıştım. Sağ kol kısmını da bu şekilde yapacağım. Şimdi hemen şuradan göstereyim sizlere. Bakın 5 tane ikili trabzan sırasını yaptık. Bir sıra kafes yaptık. Şimdi 5 tane ikili trabzan sırası daha yapıp yine kafes yapacağız. Aynı burada olduğu gibi. 5 ikili trabzan sırası, bir sıra kafes. 5 ikili trabzan sırası, bir sıra kafes. 5 ikili trabzan sırası yapıp bitiriyoruz. Yani toplamda arkadaşlar 2 sıra kafes yapacağız. 1, 2, 3 sırada ikili trabzan sırası yapacağız. Santim vermiştim. Maksimum X ile hazırlamak istiyorsanız demiştim 30 santim yapın. Benimki 28 santim. ML'ye de bunu yapabilirsiniz. Bence bunun daha küçüğünü yapmayın. Çünkü salaş olması gereken bir hırka model olarak, ama ben salaş istemiyorum. S bedenim bana tam otursun, çok bol olmasın diyorsanız siz kendiniz bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde genişletelim. Bu dediğim sıraları yapalım. Benim sıram koltuk altından buraya kadar ölçtüğümde 28 santim. Ama dediğim gibi bol ördüğümüz için, kalın bir tığ ile ördüğümüz için esneme payı çok yüksek olan bir hırka. O yüzden maksimum 30 santimi geçmenizi önermem. Şimdi bu sıraları komple yapalım. 5-1, 5-1, 5 sıra şeklinde. Sıra sonunda birleştirme işleminde buluşalım. Evet, şimdi ben iki tarafı da bitirdim. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. İki tarafı da arkadaşlar kolları muhakkak şu şekilde düzenleyerek oturtun. Çünkü direkt hani bu düzeni yapmadan birleştirme yaparsanız yamuk yumuk bir görüntü olabilir. Yani kolu aşağıda veya ters dikmiş olabilirsiniz. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra bakın şu öncelikle sırt kısmından başlayacağız birleştirmeye. Sırtını birleştirmeyi içeriden yani tersten yapacağız. Burası düzü. Bunun içinde bakın hemen şöyle yapalım. Tersten dikeceğiz. Şu uçları tutalım. Ve direkt şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Yani düz kısımları birbirine bakacak şekilde ayarlayacağız. Ve şu ipimi düzenleyeyim. Bu şekilde baştan omuz hizasına kadar dikmeye başlayacağız. Şimdi artık kameramı yakınlaştırabilirim. Evet, dikerken sadece iç kanatlara batacağız. Şimdi bakın. Hemen şuradan 2 zincirlik noktayı görüyorsunuz. Bu 2 zincirlik noktada burası bu tarafa bakan zincir kısmımız olacak. Ona değil, hemen ilmeğin yanındaki zincirin iç kanadına batıyoruz arkadaşlar. Yani tek kanadına. Bize bakan tarafa doğru tek kanadına batıp diğer ilmeği alıp bu kanattan geçiriyoruz. Şimdi burada bir zincir çektim. Şimdi aynı noktaya tekrar sıkılamak amacıyla battım. Ve bakın diğer tarafın burada kaydırma yapmıştık. Yani 3 tane ilmeğin içerisinden çakma sık iğne gibi bir görüntü yaparak ilmek oluşturmuştuk. Hemen şu noktaya
bize doğru bakan kısma batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Ve sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bakın tüm trabzanların tepe noktalarının tek kanadına batıyorum. Yani dış kanatlarına, bize doğru bakan kısımlara. Burada 1, 2, 3 zincirlik yerimiz vardı. Burayı almayacağız çünkü burası bu trabzanın tepe noktası. Direkt bakın arkadaşlar. Bunu içeri aldığınızda şurada bir ilmek görüyorsunuz. Bu 3 zincirlik noktanın ilmeğidir. Direkt buraya batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Hemen sırasıyla tüm tepe noktaların tek kanatlarına batıyorum. Dış kanatlarına batıyoruz. Ve birer tane sık iğne yapıyoruz. Burada atlamamaya çalışın muhakkak, bakın. Atlarsanız ileride tekrar sökmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü yamuk bir görüntü olur. İsterseniz kaydırma yaparak da burayı yapabilirsiniz. Ama ben daha böyle bir sıkı örmediğim için, gevşek bir örgü yaptığım için sık iğne yaparak arka kısmın, yani birleştirme noktalarının da salaş olmasını, gevşek olmasını istediğim için sık iğne yapıyorum. Umarım anlamışsınızdır nerelere battığımı. Yine dediğim gibi kafanıza takılan bir nokta varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bu şekilde sık iğne yaparak ense kısmına kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 2 zincirlik boşlukta sadece ilk yapmış olduğumuz zincirlere sık iğne yaptım. Diğer 1-2 tanesini bıraktım. Eğer onlara da batarsak burada bir büzüşme olacak. Şimdi bu noktada ipimi keseceğim. Buraya kadar geldik. İpimi biraz uzunca kestikten sonra iğne yardımıyla birleştireceğimiz için bir zincir çekiyorum ve burayı sıkılıyorum. Sırt kısmı bittikten sonra kolları birleştireceğiz. Kolları da yine aynı sırt kısım gibi birleştireceğiz. Sadece bakın şurayı göstermek istiyorum. Komple buraya kadar birleştirme yapmayacağız. Şu şekilde 2-3 burası ya arkadaşlar. Ortada boyun mesafesini bırakana kadar, yani burası tamamıyla sizin boynunuza ve dilediğiniz ölçüye kalmıştır. Ben yine size kaç sıra bıraktığımı söylerim. Şimdi kol ucundan başlayacağım. Buraya kadar geleceğim. Sanırım 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 4. Benim için şu kadarlık bir mesafe bırakmam yeterli olacak gibi. Ama sizin için yani ben sadece şuraya kadar örerim diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu deneme yanılma işi. Hemen devam edelim. Şimdi birleştirme yapacağımız kolu yine iç kısımdan birleştireceğimiz için yanlış olmaması açısından muhakkak böyleyken hemen tersini çevirin. Şu şekilde birleştirme yapalım. Şimdi ipimi alıyorum. Zincir çekiyorum ve ipimi sıkılıyorum. Evet, ipimi sıkılıyorum. Yine aynı sırt kısmında yaptığımız gibi birleştirmenin aynısını yapacağız. Bakın 2 zincirlik noktada birincisine batmıyorum. Diğer zincirin tek kanadına. Burada da yine aynı şekilde 1-2 zincir var. Birincisine değil, ikincisine batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Kısa ipimi içeriye alarak gizleme yapacağım. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı sırtta olduğu gibi tüm ikili trabzanların tepe noktalarına batarak devam edeceğiz.
Bakın. Kısa ipi içeride gizleyeceğim. Yine aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi uca yaklaştıkça, aslında yani ense kısmına yaklaştıkça burada kolunuza geçirip direkt ölçerek de gelmesini istediğiniz yere kadar bunu devam ettirebilirsiniz. Aslında en sağlıklısı öyle olur. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu kolda belli bir yere kadar geleceğim. Size söylediğim en azından bu dördüncü 2 zincirlik noktanın oraya gelene kadar sık iğne yapmaya devam edeyim. Orada dilerseniz ben de üzerime takayım, deneyeyim. Siz de kolunuzu geçirip deneyin. Ona göre nerede keseceğimizi kararlaştıralım. Ben hemen size ilmek sayısı vereceğim. Nereye kadar geldim kolda. 2 zincirlik boşluktan sonra 1, 2, 3, 4 tane ilmek bıraktım. Çünkü salaş bir model, aşağıya sarkacak. Burası tamamıyla size kalmıştır. Siz nereye kadar gelmesini istiyorsanız oraya kadar zincirinizi, yani bu şekilde zincirliyorum, özür dilerim, sık iğne yapmaya devam ediniz. Şimdi bu noktada bir zincir çektim. İpimi biraz uzunca bırakıp kestim. Şimdi aynı işlemi diğer kolda da yapacağım. Siz de ne kadar boşluk kalmasını istiyorsanız oraya kadar getirin kolunuzu. Ben şimdi hemen bu taraftaki kolu da gelmesini istediğim yere kadar birleştirip geleceğim. İki kolu da yaptım. Her iki kolda da ben 4 tane ilmek ve ikili zincir kısımlarını bıraktım. Dediğim gibi bunu üzerinize giyip kolunuzu en azından geçirip omuz hizasını kendiniz istediğiniz yere kadar ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen göstereyim. Bakın burası yapmış olduğumuz bu kısım. Biraz bol ördüğümüz için hafif böyle bir sarkma, kendini bırakma olacağı için çok fazla omuzu daraltmak istemedim. O yüzden şöyle bir pay bıraktım. Dediğim gibi bu tamamıyla size kalmış. Şimdi arkadaşlar bunu üzerime giyeceğim. Ben tamamıyla kendi üstüme, kendi boy ölçüme, yani kolumun boyuna ve artık kalçanızı kapatmasını mı istersiniz bilmiyorum. Ona göre kararlaştıracağım. Şimdi bu noktada siz de muhakkak üzerinize giyin. Kolunuzu ölçün. Kol ölçünüz. İsterseniz truvakay kol da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ama şimdi kolu biraz uzatacağım aşağıya doğru. O yüzden ölçü alarak yapmamız gerekiyor. Ben hırkamı kendi üzerimde denedim. Kollarını birazcık uzatacağım. Dediğim gibi herhalde benim 5 sıra 6 sıra daha örmem yeterli olacaktır. Salaş bir hırka olacağı için dediğim gibi hiçbir şekilde bir darlaştırma yapmayacağım. Aynı genişlikte aşağıya doğru uzatacağım. Bunun için hemen başlayalım. Bu arada benim vermiş olduğum sayıyla yapmayın lütfen. Muhakkak kolunuzda, çocuğuna da yapıyorsanız çocuklarınıza, koluna üzerine geçirerek deneme yanılma olayıdır. O şekilde devam ediniz. Şimdi bir zincir çekip ipimi sıkıladım. Hemen geliyorum buraya. Direkt bu köşeden, arka kısımdan başlamak istiyorum. Herhangi bir tepe noktasına battım. İpimi arkada gizleyeceğim. 2 zincir çekiyorum. Bakın burada
iki zincirlik noktada bir tanesini bırakmıştık hatırlarsanız. Bu bıraktığımızın tam içine batmayalım arkadaşlar. Bakın nasıl burada iç kanadına batarak birleştirme yapmıştık. Kolunda aynı şekilde iç kanadına batarak ikili trabzan yapalım. Şimdi burada orta birleştirme noktasına bir trabzan yapacağız. Yine şurada çok potluk yapmayacak bir noktaya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın geldik yine iki zincirlik noktaya. Bu kanadına batalım ki eşit ve aynı dursun. Aşağıdaki dış kanadına battım. Şimdi devam edelim. Artık tüm gelen trabzanların tepe noktasına batarak ikili trabzan yapacağız. Ta ki istediğimiz noktaya gelene kadar. Benim 6 veya maksimum 7 sıra örmem yeterli olacaktır. Bu ilk sıram. Bakın burada görüntüde kötü gözükmüyor. Sıra sonuna geldim. Nasıl birleştirme yapacağınızı da göstereyim. Son trabzan tepesine batıyorum. Bakın 2 zincir çekmiştik. 2 zincir çektiğimiz yere dokunmuyoruz. 2 zincirden sonra yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepe noktasına batıyoruz. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz ve tekrar diğer sıraya geçmek için 2 zincir çekiyoruz. Doluyorum. Aynı noktaya kaydırma yapmış olduğumuz trabzan tepesine tekrar batıyorum. Bu şekilde diğer sıraya geçiyoruz ve aynı şekilde tepe boşluklarına ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu kol uzunluğunda deneyerek istediğiniz yere kadar uzatın. Uzattıktan sonra buluşalım. Kol kısmını bitirdim. Toplamda 7 sıra ikili trabzan ördüm. Şimdi kaydırmamı yapıyorum. Bu sırayı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi 4 numara tığ alıyorum elime arkadaşlar. 4 numara tığla son sırayı sık iğne şeklinde devam edeceğim. Kolda tığ numaramızı küçültüyoruz ve son sıraya bir sıra sık iğne örüp bitiriyoruz. Trabzanların tepe noktalarına batarak sık iğne yapıyoruz. Benim koluma göre 7 sıra örmem yeterli oldu. Siz bunu ölçerek istediğiniz kadar uzatıp veya kısaltabilirsiniz. Evet, bakın bir sırada 4 numara tığa geçtim. Sık iğne yaptım ve kolumda bitti. Şimdi gövde kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, kollar da bittikten sonra ben alt kısmını, gövdeyi uzatmayacağım. Benim için ideal boyda. Ama eğer hani siz uzatmak isterseniz direkt kolda yaptığımız gibi ikili trabzan şeklinde uzatabilirsiniz. Şimdi ben gövde kısmında bir sıra sık iğne geçmek istiyorum. Daha muntazam ve güzel dursun diye. Tığ numaram bu sefer küçük değil. Aynı tığla devam edeceğim. Arkasından başlayacağım arkadaşlar sık iğneyi yapmaya. Yine herhangi bir noktaya batıyorum. Hatta kilit zincir yapmayacağım. Herhangi bir noktaya batıyorum. İpimi geçirip bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki tepe boşluğuna batıp sık iğne yapıyorum. Yandakine batıp sık iğne, sırasıyla hepsine batıp sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın birleştirme noktasına geldim. Ortada sık iğne yaparak sırtı birleştirdiğimiz nokta vardı. Şimdi bu iki zincirlik, bakın görüyorsunuz, iki zincirlik noktanın zincirine batıyorum, arka kanadına sık iğne yapıyorum. Burada da arkadaşlar
şöyle bir, yani içe doğru kötü bir görüntü olmasın diye bakın şu şekilde yapacağız. Burada kanat gibi görünen, bakın bu sık iğneleri geçirdiğimiz noktalar. Kanat gibi görünen noktaya batıp ilmek çıkartıp sık iğne yapıyorum. Hemen yanında bakın çizgi şeklinde sık iğnenin olduğu noktaya batıp sık iğne yapıyorum. Ve diğer kanat gibi gözüken tek ilmeğe sık iğne yapıyorum. 2 zincirlik noktanın zincirinin arka kanadına sık iğne, geldik tepe noktalarının içerisine batarak sık iğne yaptığımız noktaya. Şimdi burada orta kısma 3 tane sık iğne yapmamın nedeni, bakın şu şekilde, eğer buraya tek yapsaydık şöyle bir görüntü olacaktı. Biraz burayı düzlemek açısından, çünkü bir açıklık var burada görüyorsunuz. Düzlemek açısından oraya 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşeye kadar sık iğne yaparak devam edelim. Köşeleri nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Şimdi bakın geldim 2 zincirlik köşe noktaya. Sık iğne şeklinde devam ettiğimiz için boşluğun içerisine 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki tepe noktasına sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bak, görüntü bu şekilde olacak. 5 tane köşe noktasındaki boşluklara toplamda 5 tane sık iğne yapıp yine tepe noktalarına, trabzanların tepe noktalarına sık iğne yaparak devam ediyoruz. Farklı hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bir de son olarak yaka kısmını göstereceğim sizlere. Ondan sonra bitmiş oluyor. Şimdi yakaya gelene kadar videoyu hiç uzatmayayım. Bu şekilde sık iğne yaparak devam edelim ve yaka kısmına geldiğimizde size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi bakın yaka kısmına geldim. Yaka kısmındaki bu 2 zincirlik köşe noktaya 5 tane batmayacağım. Çünkü sivri durmasını istemiyorum. Yakanın biraz daha böyle yuvarlak durmasını istediğim için 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Ve ikili trabzanların tepesine tek sık iğne yapmaya devam ettim. Yani bu bile sizin için eğer sivri bir görüntüyse 3'e de düşürebilirsiniz. Evet, bakın şimdi omuz hizasındayız. Burada omuzu nasıl yapacağımızı göstereyim sizlere. Sık iğne yaptım. Bakın burada birleştirme noktasında direkt görüyorsunuz. Birleştirme noktasında hem bu tarafın arka kanadına hem de bu tarafın arka kanadına battığımız nokta var. Yine bu arka kanada bir sık iğne yapıyoruz. Ve bakın diğer arka tarafa, arka kanada bir sık iğne yapıyoruz. Dönüyoruz arkadaşlar. Burada kısa kalan ipler vardı. Onları arkada, altta gizleyeceğiz. Sırasıyla tüm ikili trabzanların tepe noktalarına batıp sık iğne yapıyorum. Bakın bir zincirlik boşluğa geldim. Arka kanadına batıyorum, sık iğne yapıyorum. Burada sık iğnenin, arkadan birleştirdiğimiz sık iğnenin bir düz çizgisi var. Bunun tam ortasına batıp sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik nokta vardı. Arka kanadına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Geldik yine tepe noktalarına. Sırasıyla tüm tepe noktalarına batıp birer tane sık iğne yapıyoruz.
Şimdi diğer ense kısmını da göstereceğim. Ondan sonra videoyu bu aşamada keseceğim. Bu arada ipi arkada yeterince gizledim. Bakın ne yapıyorduk? Hem bu kanadın birleştirme noktasına sık iğne, hem diğer tarafın kanadına sık iğne yapıyoruz. Yine geldik sırasıyla tepe boşluklarına sık iğne yapmaya. Bu şekilde artık başlangıç noktasına kadar sık iğne yaparak devam edeceğiz. Yaka kısmındaki iki zincirlik noktaya 1, 2, 3, 4 sık iğne yapıyordum. Sadece aşağıdaki gövdedeki iki zincirlik noktalara 5 tane yapıyorduk. Şimdi başlangıç noktasına kadar sık iğne yapıp iğne ile bütün iplerimizi gizleyip gelelim. Evet, hırkam bitti. Hemen üzerime giyip göstermek istedim sizlere. Bakın oldukça güzel. Hafif ütü bastım. Bu arada muhakkak yıkayın ve yıkadıktan sonra ütü basın, buhar basın. Bakın benim için şu kadar yaka açıklığı yeterli oldu. Ama dediğim gibi siz bunu dilediğiniz kadar açıkta bırakabilirsiniz. Dilerseniz buralara düğme yaparsınız. Dilerseniz de ipten örgüler yaparak bağlama stili kullanabilirsiniz. Ama ben böyle salaş bir şekilde kullanmak istediğim için bu şekilde tercih edeceğim. Umarım yapılışı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.